Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugünkü videomuzda yepyeni bir video serisi olan Paranormal Ansiklopedi serimize başlıyoruz. Serimizin ilk konusu üzerimizdeki büyü belirtileri neler olduğu hakkındaki bilgileri sizler için derledim. İyi dinlemeler. Büyü belirtileri nelerdir? Üzerimizde büyü olduğunu nasıl anlarız gibi soruların cevapları aslında oldukça tartışmaya açıktır. Hemen her medyumun, Cinci Hoca'nın, Büyü Gizli İlimler kitabının birbirinden farklı cevapları var bu sorular için. Birazdan bu videoda anlatacağım büyü belirtileri, büyü nasıl anlaşılır başlıklı videomuzda sıralanan, üzerimizde büyü olup olmadığını anlamaya dair belirti, işaret, alametlere dair maddeler, bu gibi konularda profesyonel olarak çalışan bir medyumun sözlerinden alıntıdır. Şahsen bu gibi konulara gerçek hayatta oldukça mesafeli yaklaşan biri olarak inananları ve konuya ilgi duyanlar için objektif biçimde kayıt altına almış olmak için yayınlıyorum. Büyü etkisinde olan kişilerde görülen belirtiler. Kişiye yapılan büyü kendisini kişinin rüyalarında gösterir. Kişi rüyalarında sürekli olarak kedi, köpek, fare, akrep, yılan, öküz, inek, domuz, kurt, aslan ve çakal gibi hayvanları görür ve bazen de rüyalarında bu hayvanlar tarafından kovalanır. Kişi uyurken dişlerini gıcırdatır. Uyurken kendi kendine güler ve bazen de kendi kendine ağlar. Kişi uyku sırasında yatağından kalkıp evin içinde gezmeye başlar. Yani uyur gezerlik bu bir büyü belirtisidir. Kendisine büyü yapılan kişi sabah kalktığı zaman uyuduğu için dinlenmiş olması gerektiği halde çok yorgun ve bitkin bir şekilde uyanır. Kişide aşırı temizlik isteği, temizlik hastalığı boyutuna gelen temizlik hevesi veya bazen de kişideki aşırı pislik isteği, evini ve kendisini temizlememe isteği olur. Ne kadar pis olursa olsun temizlenmek istemez. Kendisine büyü yapılan kişi bazen rüyalarında büyü tarifleri görür ve bazen de rüyasında siyah siyah adamlar görür. Büyüye maruz kalan kişi rüyalarında sürekli olarak sevmediği kişiler tarafından kovalanır. Rüyasında kendisine zarar vermek isteyen kişileri de görür. Kendisine büyü yapılan kişi rüyasında kilise veya benzeri Müslümanlık ile uzaktan yakından alakası olmayan ibadet yerlerinde gezdiğini görür. Kişi rüyasında sık sık tuvalet ve banyo gibi yerler görür ve çoğu kez bu yerleri pis olarak görür. Kişi bir ortamda otururken bir adam veya kadın gelip büyü yapılan kişinin yanına oturur. Fakat bu adam veya kadını yalnızca büyü yapılan kişi görür. Ortamda bulunan diğer insanlar göremezler. Kişide insanlardan soğuma, kaçma ve yalnız kalma isteği oluşur. Kendisine büyü yapılan kişide sürekli olarak baş ağrısı olur. Bu duruma tıbben bir tanı koyulamıyorsa büyüye işaret etmektedir. Kendisine büyü yapılan kişi araçlara, taşıtlara, asansör ve yürüyen merdivene binerken çekinir, ürkek davranır. Aynı durumu normal merdivenden çıkarken de görmek mümkündür. Büyüye maruz kalan kişi sık sık birisinin kendisini takip ettiğini ve gözetlediği hissine kapılır. Banyo yaparken yüzünü sabunlar ve kendisini birisinin gözetlediği hissine kapılarak bir an önce yüzünü yıkayıp gözlerini açmak ister. Yalnız başına namaz kılarken arkasına biri varmış hissine kapılır. Yolda giderken hemen arkasından bir köpeğin gelip kendisine saldıracağı hissine kapılır. Kişide tuvalette ve banyoda çok uzun kalma veya bazen de çok çabuk çıkma isteği oluşur. Kendisine büyü yapılan kişide ciddi manada bir unutkanlık olur. Evden ayrılınca sürekli anahtarı aldın mı diye cebini kontrol eder ve almış olmasına rağmen yine de şüphede kalır ve sık sık kontrol etmeye devam eder. Ocağın altını söndürmesine rağmen sürekli olarak ocağı kontrol eder. Büyüye maruz kalan kişide takıntılar oluşmaya başlar. Bazı sayılara ve eşyaların simetrik bir şekilde durmasına büyük bir zaafı oluşmaya başlar. Kendisine büyü yapılan kişide öğlen bile perdeleri kapatıp oturma isteği olur ve bazen de tam tersi perdeleri sonuna kadar açma isteği olur. Can sıkıntısı oluşur. Bu durum özellikle ikindi vakti daha da artar.
Kendisine büyü yapılan kişi sürekli olarak kafasının içinde bazı sesler duyar ve delirme noktasına gelir. Bazı kişiler ise bu sesi kendi iç sesleri zannederler ve dikkate almazlar. Kendisine büyü yapılan kişide geleceğe dair ümitsizlik oluşmaya başlar. Kendisine büyü yapılan kişi karar veremez ve sürekli olarak verdiği kararları değiştirmek zorunda kalır. Yapılan büyüde kömür kullanılmışsa o kişi karanlıkta yaşıyormuş gibi hayatına devam eder. Kömür ile yapılan büyüye maruz kalan kişi temizlenmek istemez. İnsanlar ona bakınca yavaş yavaş o kişiden iğrenmeye başlar ve uzaklaşmaya başlarlar. O kişinin delirdiğini düşünürler. Kömür kullanılarak yapılan büyü, kişinin şişmanlamasına, aptallaşmasına ve agresif tavırlar sergilemesine sebep olur. Büyü, kişiye yedirilerek yapılmışsa, ki bu türden olan büyü vakaları günümüz büyülerinin %95'ini kapsar. O kişi de büyülü yiyeceği yedikten sonra mide bulantısı, midede yanma, karın ağrısı, yutkunma sorunları, bağırsakta batma, kusma sorunları ortaya çıkar. Büyüye maruz kalan kişideki bir başka belirti ise ileriki yaşlarda ortaya çıkan sebepsiz kekelemeliklerdir. Büyüye maruz kalmış bir eve veya mekana gidildiği zaman vücudun her yerinde kırmızı küçük küçük çizikler ve bazen de bedende kırmızı kırmızı noktacıklar oluşur. Çoğu kişi sabah kalkınca elini bir yere vurduğunu ve bu yüzden bu çiziklerin oluştuğunu zanneder. Yapılan büyü iş yerinde veya evde kapı üstlerine, gardırop üstlerine, perde üstlerine ve bunun gibi yüksek yerlere konulmuşsa kişinin sürekli olarak hayatında başarısız olmasına, işlerinin rast gitmemesine, kişinin iş hayatını sürekli olarak aynı yerinde saymasına neden olur. Yüksek yerlere konularak yapılan büyüye maruz kalan kişiler çok fazla hayalperest bir dünyada yaşar. Olmamış olayların gerçekleştiğini zanneder. Çok kötü baş ağrılarına maruz kalır. Rüyasında yüksek yerlerden düşer. Rüyasından sürekli olarak sıçrayarak uyanır. Kişiye karabasan gibi ağırlıklar çöker. Yapılan büyü bir yere gömülmüş ise büyü yapılan kişi enerjisini kaybeder. Uykusuz hisseder. Kirli görünür. İnsan vücudundaki bütün enerjiyi yok eder. Büyü yapılan kişi kendini halsiz hisseder. Ağır uykular basar. Kendine bakmaz, yıkanmaz. Böyle bir büyüye maruz kalan kişi kendini ölü gibi görür. Sürekli olarak ölümü düşünür. Sık sık ölüler ve ölümle ilgili rüyalar görür. Büyü, kuyu gibi bir şeyin içine atıldıysa, bu tür büyü tamamen kişinin her şeyini kaybetmesini sağlar. Girdiği her iş olumsuzlukla sonuçlanır. Maddi yönden batar. Kendisini yerin dibindeymiş gibi hisseder ve bir türlü çıkar yol bulamaz. Kadında genetik bozukluğa sebep olur. Evlatlarında hastalık veya engelli doğuma sebep olur. Tamamen kısırlığa veya düşüğe sebep olur. Kocasından nefret ettirir, eşiyle beraber olmaz. Büyü bazen de bayanların tıbbi olmayan hamile kalamayışı veya tıbbi olmayan düşük yapması sonucu kendini belli eder. Büyü yapılan kişide daima ağrılar ve vücutta sürekli olarak yer değiştiren ağrılar olur. Büyü kişide mide şişmesine neden olur. Bunun nedeni ise büyüyle gelen cinin midenin üzerine oturması ve bu şekilde mideyi şişirmesidir. Büyüye maruz kalmış bayanların özel günlerinde düzensizlikler görülmeye başlar. Kendisine büyü yapılan kişi abdest almada ve namaz kılmada zorluk çeker. Bazen de abdest aldığı halde namaz kılmaktan vazgeçer. Büyüye maruz kalan kişide çok iyi bir işi olmasına rağmen işe gitmeme isteği oluşur veya işe gitse bile kısa bir süre sonra huzursuz olur ve o işinden ayrılır. Büyü kişide saç dökülmesine, ayaklarda bitkinliğe ve nefes darlığına sebep olur. Büyü, ergenlik dönemindeki erkeklerin kendini kadın gibi hissetmesine sebep olur. Büyü yapılmış kişi evin içine gölgeler ve karartılar görür. Büyüye uğramış kadın da doğum yaptıktan sonra huy değişmesi görülür. Kendisine büyü yapılmış kişide cinsellik ve dini konular üzerine vesveseler görülür. Kişide her an sanki kötü bir şey olacakmış hissi oluşur. Az önce anlattığım gibi şahsen bu gibi konulara gerçek hayatta oldukça mesafeli yaklaşan biri olarak bu videoyu inananları ve konuya ilgi duyanlar için objektif biçimde kayıt altına alarak içindeki maddeler ile yayınladım. Ancak şahsi görüşüme göre
Burada zikredilen maddelerin çoğu hemen hepimizin zaman zaman yaşadığı yahut yaşayabileceği psikolojik travma, depresyon, stres ve benzeri durumların belirtilerini içeriyor. Bunun yanı sıra büyü belirtisi olarak sayılan alametlerin çok önemli bir kısmı da patolojik bazı bozuklukları işaret ediyor. Anılan belirtiler ister psikolojik, ister fizyolojik kökenli hastalıklarla ilintili olsun, bunların tedavisi için medyumlara, cinci hocalara koşturmak yerine öncelikle alanında uzman hekimlere görünmekte sayısız fayda var. Videodaki maddeleri büyü alameti olarak niteleyen insanlar zaten bu işlerden para kazanmaya çalışan kişilerdir. Tabii ki depresyon belirtileri gösteren bir kişinin psikolog yerine kendilerine gelmesini sağlamak onların işine gelecektir. Ayrıca psikolojisi bozuk yahut zayıf insanları söz konusu durumlarından faydalanarak kandırmak normal bir insana göre daha kolaydır. Örnek vermem gerekirse, videoda sürekli izleniyormuş gibi hissetmek, namaz kılarken arkasında birilerinin olduğu düşüncesi yahut arkadan gelen bir köpeğin saldırısına uğrama endişesi gibi bazı büyü belirtilerinden söz ediliyor. Dikkatinizi çekerim. Bunların hepsi de bildiğimiz standart paranoya belirtileridir. Hani pozitif bilim tarafından zaten uzun süre önce tanımlanmış, tedavileri geliştirilmiş, sıradan normal bir durum. Peki, gayet bilinen bir psikolojik bozukluk olan paranoya, cin, büyü gibi işlerden para kazanma amacında olan biri tarafından neden büyü alameti olarak sunulmaya çalışılıyor olabilir? Bunun cevabı sizce de oldukça basit değil mi aslında? Paranoyak bir birey zaten söz konusu psikolojik rahatsızlığının kaçınılmaz bir sonucu olarak durumunu doğal tıbbi bir durum değil de başkaları tarafından kendisine kötü niyetle büyü yapılmasının sonucu olduğunu düşünmeye tabii olarak eğilimlidir. Medyumlarımız ise büyü çözme konusunda olduklarından daha fazla insan psikolojisi ve kandırma sanatı konusunda mahir olabilirler mi? Tabii ki konunun bir de inanç boyutu var. Şahsen bu videoda kimsenin herhangi bir inancını köreltme yahut güçlendirme amacında hiç olmadım. Büyü ve benzeri durumların varlığına inanıp inanmamak, sonuçlarını göze aldığı ölçüde kişinin kendisine kalmıştır. Benim bu gibi konulara olan ilgimin sebebi aslen konunun antropolojik ve folklorik yönleri ile ilgilidir. Ve buradaki temel amacım kendi özel ilgi alanlarım ve çalışmalarım için bu gibi inanışları ve bunlarla ilintili verileri kayıt altına almaktan ibarettir. Ancak dinleyicilerim büyü ve benzeri doğaüstü olaylara inansın, inanmasın, bu konulardaki sahtekarlar ve sahtekarlıklar hakkında uyarmaktır. Kişinin büyüye inanıyor olması, ben medyumum, ben büyücüyüm diyen herkese körü körüne inanmasını gerektirmez. Değerli dinleyicilerim, Paranormal Ansiklopedi serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Videodaki bilgileri anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir başka çarpıcı bilgilerle Paranormal Ansiklopedi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.